Arkadaşlar bugün size taraftar bilekliği ya da bandanası nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Malum futbol sezonu açıldı. Bu durumda dileyen sevdiği herhangi bir takımın renklerinden oluşan bir bandana yapabilir, bileklik yapabilir. Bunun için kullanacağım kağıdın ölçüsü 3 santime 6 santim olacak. Bu birazcık küçük oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle 3'e 6'lık bir kağıttan yapmış olduğum bir kare bu. Mesela bu karenin daha büyük olmasını isterseniz 4'e 8 yaparsınız. Bu şu demek oluyor. Eninin 2 katını alacağız. Yani şu enin ne kadar büyük olmasını istiyorsanız boyunu bulmak için eniyle 2'yi çarpacaksınız. Bu 3 santim olduğu için boyu ne çıkıyor? 6 çıkıyor. Burada kullandığımız kağıdın ölçüsü arkadaşlar 3 santime 6 santim. Şimdi kağıdımızı kestikten sonra ilk işimiz bu kağıdı bantlamak olacak. A4 kağıdı olduğu için bunları bantlamamız gerekiyor. Şu şekilde kağıda banta yapıştırıyoruz. Bu da beyaz. Bu beyazlar arkadaşlar kullanılmış A4 kağıtlar. Şeyler ise şu renkli kırmızı ise kullanılmış değil, sıfır kağıt kullandım. Şu şekilde kağıdımızı kestikten sonra arkadaşlar bunun ben katlanmasını göstereceğim ve birleşmesini göstereceğim. Çok değişik bir şey oluyor bu. Dilediğiniz gibi yaparsınız. Maçınıza gidersiniz. Hatta bundan anahtarlık da yapılabilir. Şu ekranlardaki fazlalıklarını şu şekilde alıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmek için şöyle yapıyorum. Kağıdı önce şu kağıt bantladım. Şu şekilde katlıyorum ikiye. Arayı kırıyorum ve açıyorum. Yarısını alıp tam şöyle ortaya gelecek şekilde katladım. Üçgen yaptım. Bakın. Sonra şunu alıyorum bu tarafı. Bunu da bu şekilde katlıyorum ve kırıyorum. Şöyle bir şekil oluştu. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu alıyorum arkadaşlar. Şu üçgeni şu uçtan ortadan kırıp ucunu tam şu köşeye getiriyorum. Bakın şöyle. Bu şekilde. Sonra döndürüyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle uca gelecek şekilde döndürüyorum ve kırıyorum. Bakın şöyle bir şekil oluştu. Gördünüz mü? Sonra diğer rengimi alıyorum. Aynı şekilde bunu da katlıyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı tam kırdığım yere denk gelecek şekilde şöyle tutup üçgen oluşturuyorum. Sonra şunu alıyorum. Bunu da bu şekilde böyle üçgen yapıyorum. Kırıyorum. Şöyle bir paralel kenarımız oldu. Sonra alıyorum. Bunu ortadan kırıyorum şu üçgeni. Şu üçgeni şöyle. Başa gelecek şekilde kırıyorum. Sonra diğerini alıyorum. Bunu da şöyle kırıyorum. Ve arkadaşlar katlama şeklimiz bu oluyor. Şimdi arkadaşlar bunların takmasını gösteriyorum. Şimdi bakın. Bunları birbirine bağlarken şimdi kağıtların birinin altta diğerinin üstte olduğu durumlarda şu arkadaki renk her zaman değişir. Ona göre mesela ben bu sefer ne yapıyorum? Altını yani şunun altının beyaz olmasını istiyorum. Altının beyaz olmasını istediğim zaman kağıdımı şu şekilde tutuyorum. Şu katladığım kağıdı. Kırmızıyı hemen bunun üstüne getirip şöyle oturtuyorum. Bakın.
Şuradan kontrol ediyorum. Tam denk geliyor. Şimdi şunu buraya katlıyorum. Sonra bunu buraya katlıyorum. Çekelim şöyle. Tam gelsin. Döndürüyorum. Bunu böyle katlıyorum arkadaşlar. Sonra şunu yakalıyorum ve şu araya, bakın, şuraya sokuyorum, şu araya. Şöyle, bakın, gördünüz mü? Bakın, beyaz altta olduğu zaman, bakın, alt kısmı beyaz oldu. Şimdi bu sefer arkadaşlar bunun şu arka kısmının kırmızı olmasını istiyorum. Arka kısmının kırmızı olmasını isterseniz o zaman kırmızı alta gelecek, beyaz üste gelecek. Şurada ne yaptım? Beyazı önce alta koydum, kırmızıyı üste koydum. Buradaysa kırmızı altta, beyaz üstte oldu. Şimdi şu şekilde katlıyorum. Sonra şunu bu şekilde katlıyorum. Bunu da böyle katladım. Şu kısmın çıkmasını istemiyorum. Hemen ne yapıyorum? Tutkal sürüyorum ve bunu şu araya yerleştiriyorum. Dilerseniz bu şekilde bunu tutkallayabilirsiniz. Bakın. Tamam mı arkadaşlar? Bakın arkası ne oldu? Kırmızı. Bunun arkası beyaz. Çünkü burada ilk önce beyazı koydum, üstüne kırmızıyı koydum. Burada kırmızıyı koydum, üstüne beyaz koydum ve bu şekilde oldu. Şimdi şunu birleştirmek için de arkadaşlar kullandığımız kağıdın eni ne kadardı? 3 santimdi. Bunun şu mesafesi 4 santim olacak. Şu kısmı, bilezikten bahsediyorum. Şu kısmı 30 santim olacak şekilde şöyle bir şerit keseceğiz. Ve bu şeriti bu şekilde arkadaşlar ikiye boydan katlayacağız. Bunu isterseniz siz 2 santim eninde kurdelelerle de yapabilirsiniz. Bakın şu kısım boş. Görüyor musunuz? Buradan bunları geçireceğim. Şöyle kırayım, rahat geçsin. Bir. Takıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada ben şu şekilde izah edeyim. Şu şekil yapmak istiyorsanız, şu model yapmak istiyorsanız, burada kullanmış olduğum kağıtların rengi nedir? Bir siyah, bir beyaz kağıt kullandım. Arka tarafı bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah şeklinde takacaksınız ki bu şekil oluşsun. Çünkü şu giriş yeri arkadaşlar kullandığınız, bu altta kullandığınız kağıda göre burası fark ediyor. Şu giriş yeri fark ettiği için. Ama siz şu model istiyorsanız sadece burada kullanmış olduğumuz renk nedir arkadaşlar? Beyaz ve kırmızı. Arka tarafı sadece tek renk kullanacaksınız. Arkadaşlar bakın şu şekilde hazırladım. Şu bileklik, şu bandana olacak. Bunun her ikisine de ben size kolaylık olması açısından alt şeritini, yani üstüne takacağımız malzemeyi kağıttan seçtim. Ama dilerseniz şöyle bir kurdele de kullanabilirsiniz. Kurdele kullanacak olursanız arkadaşlar şöyle yaparsınız. Aynı şekilde bunun içinden şöyle iğne takarsınız kurdelenin içine ve bunun içinden şu şekilde iğnemizi geçirerek bu kurdeleyi buna takarsınız. Ama arkadaşlar bunu yaparken kullandığınız rengin uygun bir kurdele kullanın ki şu alt kısımları bağladığınız zaman
kurdelenin rengi sırıtmasın. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle. Bence kurdele daha sağlıklı olur. En azından kolunuzun ölçüsüne göre bunu ayarlarsınız. Ama bakın gördüğünüz gibi aradan farklı renk olursa sırıtır. Kendi rengine uygun bir kurdele almanız gerekecek. Bunlar hazır. Kağıt olursa nasıl birleştireceğimi göstereceğim. Şu boy çok uzun oldu. Bunun boyunu birazcık kısaltayım şöyle. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Tersten şu şekilde bakın şu aradan şöyle bunu da bunun içine şöyle sokuyoruz. Bakın arkadaşlar. Uç kısımları dursun. Şuradan çekeceğim ikisini birden. Bakın bunu buraya çektim. Bunu da bu tarafa çektim. Bakın şöyle gördünüz mü? Bu şekilde çektiğim zaman tuttu. Şimdi bunu birleştikten sonra şu araya şöyle yerleştireceğim. Şunun içine böyle yerleştirdim. Bakın. Yalnız bunları tutkalamanız lazım. Dediğim gibi bunlar çıkar. Şunu da arkadaşlar şuraya içine. Burası tamam. Bunu da bunun içine yerleştiriyorum. İkisi de yerleşti. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu bandana. Bu şekilde. Bandana oldu. Tamamlandı. Şimdi sıra bilekliğe geldi. Bileklikte de bakın kağıt olduğu zaman 2, 4, 6, 8, 9 tane kağıt takıyorum. Yine bunu aynı bu şekilde tutuyorum ve arkadaşlar tersten şu şekilde içine geçiyorum. Eğer mümkünse 2 kare birden atlayın. Kağıdınızın boyu uzunsa. 2 kareyi birden atlamanız arkadaşlar sizin için daha iyi olur. Şöyle. Yoksa tek kareyle de işi idare edersiniz. Şöyle. Ben tek kare atladım. Ama bakın şuradaki video uzamasın diye uğraşmıyorum. Şu karenin içine de bu rahatlıkla girer. Sonra bunu tutuyorum ve şu ön taraftakinin içine girip bu taraftan çıkıyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle iki taraflı birden birinin içeriden birinin dışarıdan şu şekilde çıkarttım. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar şunları yapıştırın ve iki karenin içine birden girmesini sağlayın. Şöyle iki karenin içine arkadaşlar mümkünse. Evet arkadaşlar bilezik de bu şekilde. Ben bu origamiyi arkadaşlar yaparken bunu origaminin ruhuna uygun olsun diye sırf kağıt kullanarak yaptım. Ama eğer kağıtta siz içinize sinmezse dediğim gibi şöyle buna rengine uygun kurdelelerle de yapabilirsiniz. Şimdi bandanada değil ama şunda arkadaşlar kurdele nasıl kullanacağız onu da göstereyim. Ben bunu çıkartıyorum. Bakın şöyle çektiğin zaman çıkar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alt şerit kağıt olduğu zaman 2, 4, 6, 8, 9 tane takıyorum. Bakalım şimdi kurdela kullandığım zaman kaç kare takacağım onu göreceğiz. Şimdi yaklaşık gördüğünüz gibi kurdelenin eni 2 santim. Aynı şekilde bu iğneyi geçirdim ve bunu bu şekilde arkadaşlar takıyorum. Bakın arkadaşlar 6 tane takıldı. Bakın arkadaşlar 7 tane kare taktım. 2 tane arttı kurdele kullanırken. Bunu şu şekilde şöyle bakın bağladığım zaman hatta 7 değil şöyle 8 tane olur bu.
8 tane olur. Bakın. İğneyi çıkartıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kurdeleyle yaparsanız arkadaşlar daha rahat olur. Hemen şu şekilde kolunuza bağlarsınız. Önce bunu bir şöyle düğüm atalım buna. Ve arkadaşlar bakın genişleterek rahatlıkla kolunuza girer ve sıkıştırırsınız. Şöyle tutup sıkıştırırsınız. Bağlayabilirsiniz. Aynı renkten olmasına dikkat edin dememe sebebi bu. Bakın aralardan açıldığı zaman eğer farklı bir renk olsaydı görüyor musunuz? Gözüküyordu. Şimdi kırmızı olduğu için fark etmiyor. Bu bunun bir bütünü gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, kağıttan bileklik ve bandananın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.